Tarihin sayfalarını çevirdiğimizde karşımıza öyle şehirler çıkar ki onların duvarları sadece taştan değil, aynı zamanda iman, miras ve efsanelerden örülmüştür. Bu şehirlerden biri, belki de en kadim ve en kutsal olanı Kudüs. Semavi dinlerin üçü içinde kutsal kabul edilen yeryüzündeki tek nokta. Yahudilik onu Yeruşalayim olarak anar, Hristiyanlık için İsa'nın çilesinin ve dirilişinin mekanıdır. Biz Müslümanlar içinse o, Al-Kuds yani kutsal şehirdir. Kudüs, sıradan bir coğrafya parçası değil, o peygamberlerin hatıralarıyla mühürlenmiş, göklerle yerin buluştuğu mübarek bir duraktır. Şehrin dar, taşlı sokaklarında yürürken, her köşe başında binlerce yıllık bir hikayenin nefesini hissedersiniz. Peki bu şehir, İslam inancında neden bu kadar merkezi bir öneme sahiptir? Vahiylerin nuzulüne şahitlik eden bu topraklar nasıl oldu da İslam'ın ilk kıblesi unvanını kazandı? Bu videoda Kudüs'ün İslam tarihindeki eşsiz konumuna odaklanacak, inancımızın en kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa'nın sırlarını ve tarihini keşfedeceğiz. Kudüs'ün İslam tarihindeki tartışmasız merkezi Mescid-i Aksa'dır. Bu sadece bir cami değil, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, kutsallığı Allah tarafından tescil edilmiş bir mekandır. Kur'an-ı Kerim, İsra suresinin ilk ayetinde şöyle buyrulur: Kulunu, Muhammed'i, bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren o Allah, her türlü noksanlıktan uzaktır. Ayetin bahsettiği bu İsra olayı, yani gece yolculuğu, Hz. Muhammed'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya mucizevi bir şekilde getirilişidir. Peygamber Efendimiz burada diğer tüm peygamberlere imamlık ederek namaz kıldırmış, bu da Mescid-i Aksa'nın tüm ilahi mesajların birleştiği nokta olduğunu göstermiştir. Bu yolculuktan sonra da bilindiği gibi Miraç yani göğe yükseliş hadisesi gerçekleşmiştir. İşte Mescid-i Aksa Külliyesi'nin merkezindeki Kubbetü Sahra'nın içerisinde bulunan o kutsal kaya, yani muallak taşı, birçok alime göre bu Miraç yolculuğunun başladığı nokta kabul edilir. Kubbenin görkemi, İslam sanatının bu manevi olaya verdiği önemin bir göstergesidir. Mescid-i Aksa'nın bir diğer önemli ünvanı ise İslam'ın ilk kıblesi oluşudur. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Mekke'deki Kabe kıble olarak belirlenmeden önce yaklaşık 16 ay boyunca namazlarını Kudüs'e yani Mescid-i Aksa'ya yönelerek kılmışlardır. Ayrıca bir hadis-i şerifte yolculuk ancak 3 mescid için yapılır: Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve benim şu mescidim yani Mescid-i Nebevi buyrularak Kudüs'teki bu mübarek mekanın manevi değeri bir kez daha tescil edilmiştir. Bugün Mescid-i Aksa denildiğinde yalnızca kıble mescidi değil, Kubbetü Sahra'yı ve tüm çevresindeki yapıları içine alan yaklaşık 144 dönümlük surlarla çevrili alandaki külliyenin tamamı kastedilmektedir. Burası, mübarek kılınmış bir coğrafyanın kalbidir. Mescid-i Aksa'nın manevi önemi, şehrin fiilen İslam topraklarına katılmasını da beraberinde getirdi. Kudüs, 637 yılında 2. Halife Hazreti Ömer döneminde Müslümanların yönetimine geçti. Tarihçiler, Hazreti Ömer'in şehre girişi sırasında gösterdiği adalet ve hoşgörünün altını çizerek, buradaki Hristiyan nüfusla yaptığı anlaşmanın, Ömeriye Ahitnamesi, yüzyıllarca süren bir barış ve birlikte yaşama modelini başlattığını kaydederler. Şehir, daha sonra Emeviler ve Abbasiler döneminde ilim ve imar faaliyetleriyle gelişti. Ancak 11. yüzyılın sonlarında Haçlı seferleriyle Hristiyan kuvvetlerin eline geçti ve acımasız katliamlara sahne oldu. İşte bu dönemde Kudüs'ü yeniden İslam dünyasına kazandıran kahraman, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oldu. Selahaddin, 1187 yılında gerçekleştirdiği zaferin ardından Hazreti Ömer'in yolunu izleyerek Hristiyan ve Yahudi halka karşı büyük bir merhamet göstermiş, şehri kan dökülmeden teslim almıştır. Onun Kudüs'ü kurtarışı,
sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda İslam'ın adalet ve tolerans ruhunun da yansıması olmuştur. Kudüs, parlak dönemlerinden birini de Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde yaşamıştır. 1517'de Yavuz Sultan Selim döneminde başlayan bu yönetim yaklaşık 400 yıl sürdü. Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen ve bugüne kadar ayakta kalan o heybetli şehir surları, Kudüs'ün silüetini belirleyen en önemli Osmanlı eseridir. Osmanlılar döneminde Kudüs, dini barışın korunduğu, külliyelerin, çeşmelerin ve vakıfların yapıldığı bir huzur adası haline gelmiştir. Tarih boyunca birçok kez el değiştirmesine, savaşlara ve kuşatmalara maruz kalmasına rağmen Kudüs'ün manevi gücü ve çekiciliği hiç kaybolmadı. Bugün o tarihi surların içinde birbirinden farklı inançlara sahip insanlar, yüzyıllardır süregelen bir mücadeleyi ve bir arada yaşama çabasını sürdürüyor. Ancak bu kutsal şehir aynı zamanda süregelen çatışmalarında merkez üssü olmaya devam ediyor. Özellikle Mescid-i Aksa Külliyesi'nin statüsüne güvenliği, Müslümanlar için temel bir hassasiyet ve küresel bir sorumluluk konusudur. Kudüs'ün Müslümanlar için taşıdığı mirasın korunması, sadece bir siyasi mesele değil, aynı zamanda inancın ve tarihin bir gereğidir. Kudüs, bize sürekli olarak bir şeyi hatırlatır. Burası, yeryüzünün cennete en yakın noktalarından biri olarak, kardeşliğin, adaletin ve barışın tesis edilmesi gereken en kritik merkezidir. O, peygamberlerin mirası, İslam'ın ilk durağı ve dünya Müslümanlarının kalbindeki o ebedi, mukaddes şehirdir.